Merhaba, yepyeni bir seriyle, senaryo serisiyle karşınızdayım. Bugün yapacağımız senaryo çalışmasının konusu herhangi bir yazılımdan Excel'e dışa aktarılan verinin işlenmeye hazır hale getirilmesi. Bunu seçmemin sebebi, çoğumuzun iş hayatında karşımıza çıkan, vakit alan bir konu olması. Amacımız bu şekilde gözüken bir tabloyu şu hale dönüştürmek olacak. Neden bunu hedefliyoruz? Verinin sorunsuz bir şekilde işlenebilmesi için, göze hitap eden, kullanıcı dostu tablolarla veriyi bizim ve olası paydaşlar için yorumlama kolaylığı getirmek ve profesyonel olmak adına bu çabayı gösteriyoruz. Uygulamaya geçmeden önce, ilk olarak işlenmemiş veriye baktığınızda hangi sorunlar dikkatinizi çekiyor? Tablo harici veriler mevcut. Bazı hücrelerin genişlikleri veri genişliğinden gereksiz şekilde fazla. Bazı hücrelerin genişlikleri veri genişliği için yetersiz. Sütunlar hizalı değil. Boş satırlar mevcut. Metin şeklinde sayı içeren hücreler var. Tek hücre olması gereken ancak bir sebepten iki hücrede gözüken veriler mevcut. Ve bazı hücrelerde gereksiz karakterler mevcut. Uygulamaya geçelim. İlk sorunumuz için ilgili satırları silerek başlayalım. İkinci ve üçüncü sorunumuz için sol üst köşeden tüm sayfayı seçip herhangi bir sütun arasına çift tıklamamız yeterli. Dördüncü sorunumuz için C1, E1 ve G1 hücrelerini kontrol ile tıklayıp seçtikten sonra silme işlemini uyguluyoruz. Ve hiza olayını bu şekilde çözmüş oluyoruz. Veriler arasında iki satırlık boşluklar bulunuyor. Bunları yok etmenin bana göre en kolay yolu özel sıralama. Gördüğünüz gibi tüm veri alanını seçip bir kritere göre sıraladığımızda boşluklar tablonun en alt tarafında kalmış oluyor. Altıncı sorunumuz metin şeklinde bulunan sayılar. Bunları da köşeden sayıya dönüştür diyerek metin formatından kurtarmış oluyoruz. Yedinci sorunda tek sütunda gözükmesi gereken veri iki sütuna bölünmüş durumda. Bunu da V işaretiyle formül oluşturarak çözüyoruz. Sekizinci sorunumuzu da hızlı doldurma özelliğini kullanarak hızlıca çözüyoruz. Bu şekilde tablomuz işlenebilir hale dönüştü. Şimdiye kadarki kısımda olmazsa olmazlarımıza değindik. Şimdi ise olsa iyi olurlarımızı uygulayalım. Veri setimizi tablo formatına dönüştürüyoruz. Bunun birkaç avantajı mevcut. Örneğin sütun ya da satırlara veri eklediğimizde formatı otomatik olarak kopyalıyor. Başlıklara filtre geliyor. Renk uyumları önceden düşünülmüş oluyor. Tablo formatına dönüştürdükten sonra başlık fontlarını biraz büyütebiliriz. Uygun zoom seviyesini ayarlayabiliriz. Kılavuz çizgilerini kaldırarak tabloyu daha dikkat çekici hale getirebiliriz. Son olarak da şu noktaya uygulayacağımız bir dondurma işlemi, çok satır ve sütunlu tablolarımızda oldukça işimize yarayacaktır. Toparlayacak olursak, dağınık gözüken bir ana veriyi, yavaş bir anlatımla bile 3-4 dakika içerisinde göze hitap eden bir formata dönüştürdük. İlgili özellikleri sık kullandıkça, kısa yollardan faydalandıkça, hızlanarak bu süreyi önemli bir ölçüde kısaltmak sizin elinizde. Senaryo serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Senaryo önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.